Sadece bir saç telinden alınan DNA ile kanlı canlı robotlar üretildiğini düşünün. Ya da kalp nakli olması gereken bir hastanın yalnızca bir market alışverişiyle yepyeni bir kalbe sahip olduğunu hayal edin. Çok mu ütopik oldu? Ama insanlık bunların hepsine tanık olacak. Peki ama nasıl? Bunu görmek için birazcık zamanda yolculuk yapmamız gerekiyor. Hadi başlayalım. Evet, bugünkü işimiz muhtemelen ömrümüzün yetmeyeceği bir devri hayal etmek. Tarihe adını altın harflerle yazdırmış birçok dahi kendi devrinde alay konusu olan öngörüleri gerçeğe dönüştüğünde kahraman oldu. Bizim deha veya kahraman olmak gibi bir iddiamız olmasa da elbette beslendiğimiz bir kaynak var. Yüzlerce yıl sonrasını bugünden anlatacağımız videomuzla sizleri tarihe nasıl not düştüğümüze tanık olmaya davet ediyoruz. Bu seriye başladığımızdan beri sizlere kitaplarda yazmayan, derli toplu ve özet halinde bir dünya tarihi sunmaya çalıştık. Kısaca hatırlayalım. Gölge Bilge ekibi olarak tasarladığımız bu konsept, tarihin başlangıç, yeniden başlangıç ve son buluş anlarını ifade etmek suretiyle -1, 0 ve +1 şeklinde isimlendirdiğimiz ve tamamen bize ait olan bir konsept. Yani herhangi bir resmiyeti yok. Bu konsepte sıfır noktası olarak Nuh tufanını kabul etmiştik. Bunun sebebi bu büyük felaketten sonra dünyada yaşayan tüm canlılar için yeniden başlama noktası olmasıydı. Bir başka deyişle tufan hadisesi tarihin ilk ve tek Big Reset'iydi. Sonrasında ise -1 noktasına, yani Hz. Adem'in yaratılışıyla birlikte insanoğlunun varlık sahasına girişine tanıklık ettik ve -1 ile 0 arasında neler yaşandığını anlattık. Bunun ardından da +1 noktasına, yani kıyamete olan yolculuğumuz başladı. Bu yolculuk bize gösterdi ki insanoğlu kendisine bahşedilen imkanları bahşedeni unutarak kötüye kullanmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Bu sebeple dünya helak vakaları ve tufan gibi irili ufaklı kıyametlere zaten sürekli sahne olmuştu. Bugün de çok geliştiği söylenen ancak daha gelişmiş olanların binlerce yıl önceden zaten tecrübe edildiği teknolojinin sayesinde elde ettiğimiz imkanlarla unutkanlığımızı tazeliyoruz. Kur'an bize Allah'ın anılmadığı, hatırlanmadığı zamanlarda başa gelen felaketleri helak anlatımlarıyla gösteriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yeryüzünde Allah'ı hatırlayanlar kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz diyor. Yani Allah ne zaman tüm insanlığın hafızasından silinirse kıyamet o zaman kopacak. Herhalde bu büyük sona ne kadar yakın olduğumuz başka alametleri gözetlemeye gerek duyulmadan anlaşılıyordur. Teknolojinin amacı hepimizin bildiği üzere insanın hayatını kolaylaştırmak ve bunu ihtiyaca binaen yapmak. Daha anlaşılır ifadeyle teknoloji birçok ihtiyacımızı çok daha kolay erişilir hale getiriyor. Bir şeye kolay erişmenin ihtiyaç duygusunu nasıl zedelediğine de uzunca değinmiştik. Peki insanoğlu ne zaman kendinden çok daha yüce bir varlığa ihtiyaç hissediyor? Bakara suresinin 155. ayetinde şöyle buyruluyor. Estaizu billah, bismillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sadakallahul azim. Andolsun ki biz sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Dikkatlice baktığımızda görüyoruz ki ayeti kerimede bahsedilen imtihanların tamamı insanın ihtiyacının giderilmesi için yüce bir güce yönelmeye mecbur hissettiği, yani kendi imkanlarıyla üstesinden gelemediği durumlar. Herhangi bir tanrının varlığına inanan birçok kişi sağlıklı olduğunda, kendisiyle ya da yakınlarıyla ilgili ölüm riski bulunmadığında, yeterince maddi imkanı olduğunda, yani kısacası her şey yolunda gittiğinde inandığı tanrıya yönelmek aklına gelmiyor ya da bunu erteliyor. Bir de ayetteki inceliğe dikkatinizi çekelim. Allah kendisini hatırlayanlara cenneti vaat ederken, unuttuklarında ise insanın kabiliyetini aşan sıkıntılarla kendisini hatırlatıyor. Bu şekilde mecburi istikametiniz Allah'ın huzuru oluyor. Allah'a yönelmek ise cenneti getiriyor.
Görünüşte musibet ayeti olan bu hitap, başa gelen sıkıntıların aslında Allah'ın kulunu kendisine çekmek için kullandığı bir olta olduğunu beyan ediyor. Yani musibetten çok lütfa benziyor. Hz. Mevlana bu duruma işaretle, elinde bir sopayla tozlu bir halıya sertçe vuran bir adamı gören hiç kimse adamın halıyı dövdüğünü düşünmez diyor. İşte bu sebeple başınıza gelen sıkıntılı olaylar ilahi bir temizlik aracı aynı zamanda. Bir gün Hazreti Ali'ye bir adam gelip şöyle der: "Ey Ali, sizin dininizin yap dediği ne varsa ben yapmıyorum. Yapma dediği ne varsa da yapıyorum. Yine de başıma bir musibet gelmiyor. Bütün işlerim yolunda." Hazreti Ali şöyle cevap verir: "Allah seni huzuruna alıp da secde etmene müsaade etmiyor. Bundan daha büyük musibet mi olur?" Hz. Ali'nin dayanağı ise Ali İmran suresi 196 ve 197. ayetler olmalı. Estaizu billah, bismillah. La yegurranneke tekallubul-lezine keferu fil bilad. Meta'un qalilun thumma ma'vahum cehennem ve bi'sel mihad. Sadakallahul azim. İnkar edenlerin gönüllerince diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın. Kısa süren bir faydalanma. Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken. Bir hadisi şerifte anlatılan durum da aynı noktaya işaret ediyor. Hazreti Ömer bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiş, onu bir hasırın üzerinde uzanmış vaziyette görmüştü. Öyle ki bu hasır Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanağında iz yapmıştı. Hazreti Ömer ise şahit olduğu bu durum karşısında gözyaşlarını tutamamıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam neden ağladığını sorunca, devrin krallarının hayatlarına kıyasla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumunun kendisini üzdüğünü söylemişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ise şu cevabı vermişti: "İstemez misin ya Ömer? Dünya onların, ahiret bizim olsun." Bütün bunlar bize gösteriyor ki inananlar için dünya sıkıntı ile kıymet bulan ve bu sayede Allah'ı hatırlamayı kolaylaştırarak insanı cennete aday hale getiren bir mekan. Şimdi dönüp ilk söylediğimiz ayetteki imtihan sebeplerinden 2 tanesi üzerine asıl meselemizi konuşalım. Sağlık sorunları ve yakınları kaybetmek ya da kaybetmekten korkmak. Allah'ı hatırlamaz hale gelişimizin kolaylaşması için ayetteki bu sorunların hayatımızdan çıkması ya da çok düşük seviyelerde kalması gerekir, değil mi? Tam bu noktada teknolojinin bundan yüzlerce yıl sonra kıyamete çok daha yakın bir noktada Allah'ı unutmamızı fazlasıyla kolaylaştıracak bir seviyeye nasıl geleceğini hayal etmeye çalışalım. Daha önce sizlere Tevhid Ocağı YouTube kanalından bahsetmiştik. Kanalın Siyer-i Nebi başlıklı oynatma listesinde Hazreti Adem'in yaratılış süreciyle ilgili bir video da yer alıyor. Bu videoda ilgi çekici iddialar göze çarpıyor. En ilginç olanlardan biri ise Hazreti Adem'in yaratıldığı toprağın ete dönüşme süreciyle ilgili. Bunun önümüzdeki yüzyıllarda keşfedileceği söyleniyor. Yani Hz. Adem'in yaratıldığı toprağın suyla birleşmesinden sonra Allah'ın bir bakteriyi sebep kılmak suretiyle bedensel yaratılışı tamamladığı anlatılıyor. Toprağa şekil verildikten sonra ruh verilmeden önce uzun bir müddet bekletilmesi ise bu dönüşümün gerçekleştiği evreye işaret ediyor olabilir. Zira Hicr suresinin 15. ayetinde de iblis secde etmek istemediği Adem'i değişken bir çamurdan yaratılan diye niteliyor. Nuh suresi 71. ayette de insanın çeşitli merhalelerle yaratıldığı açıkça ifade ediliyor. Daha birçok ayette Hazreti Adem'in yaratılırken farklı evrelerden geçtiğine dair açık ifadeler var. Buna ek olarak bir hadisi şerifte Hazreti Adem'in toprağına şekil verildikten sonra Cuma gününün ölçüsüyle 40 yıl bekletildiğine dair ifade, toprağın ete dönüşümünün birdenbire olmadığını gösteriyor olabilir. Ayet ve hadislerdeki bilgilerle yukarıda bahsettiğimiz bakteri teorisi birleştiğinde tutarlı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Peki bu bakteri insanlar tarafından keşfedilebilir mi? İlmin Allah'ın elinde olması insanlara bu ilmi bahşetmeyeceği manasına gelmiyor. Zira insanın bugün elinde bulunan bilim külliyatının tamamı asıl itibariyle Allah'ın ilmi olmakla beraber Allah'ın insana bildirmeyi murad ettiği bir külliyattır. Dolayısıyla Allahü Teala'nın bahsettiğimiz bakterinin bilgisini de insanlara öğretmeyi murad etmesi mümkündür.
Peki toprağı ete dönüştürebilen bu bilginin insanlık tarafından keşfedilmesi ne işimize yarar? Hemen söyleyelim. Organ naklinin ve bu konuda çekilen tüm sıkıntıların tamamen tarihe karışmasına. Kök hücre tedavisinin geç sonuçlarının yanında toprağı ete dönüştürebilme teknolojisiyle üretilecek organların marketlerde dahi satıldığını düşünün. Nasıl mı? Hemen bir örnek verelim. Kalp yetmezliği teşhisi konmuş bir hastanın yıllarca organ nakli beklemek yerine marketten aldığı bir kalp enjektörünü kendisine uyguladığını düşünelim. Tam burada Mü'minun suresinin 12. ayetini zikredelim. Estaizu billah, bismillah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ Sadakallahul azim. Andolsun biz insanı çamurdan yani süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Ayette bahsi geçen ve topraktan elde edilen öz maddenin ve toprağı ete dönüştürecek olan bakterinin bir enjektörün içerisinde birleştirildiğini, insanların da bunları kendilerine uygulayarak organlarını yenileyebildiğini hayal edebiliyor musunuz? Ne muazzam bir teknoloji. Şunu da belirtelim ki bahsettiğimiz şey haşa insanın bir organ yaratması veya topraktan herhangi bir canlı yaratabilmesi anlamına gelmiyor. Allah'ın lütfedebileceği bir ilim sayesinde insanlık için problem teşkil eden bir durumun ortadan kaldırılmasından bahsediyoruz. Şu halde Bakara suresinin 155. ayetinde geçen yakınları kaybetme ve ölüm korkusu bugünden daha düşük seviyelere çekilmiş olacaktır. Yine belirtmek gerekir ki bahsi geçen teknoloji elbette ölümün çaresi değil. Öyle ki insan ömrünün ortalama 150-200 seneleri bulabileceği böyle bir dünyada ani ve genç yaştaki ölümlerin önüne tamamen geçilemez. Buna ek olarak ölümlerin azalıp çoğalmasından ziyade ölüm şekillerinin değişmesi de makul ihtimaller arasında zikredilmelidir. Böylelikle Allah'ın takdiri olan ölüm ve bir insana bahşedilen ömür kişiye özel olma durumunu kıyamete kadar sürdürecektir. İnsanlığın bugünkü yaşam süresi ortalamalarının 70-80 yıl olduğu biliniyor. İlk bakışta uzun bir süre gibi görünebilir. Ancak bir insanın binlerce yıllık insanlık tarihinde yalnızca 80 yıl kadar yer alması ne kadar kısa olduğunu kıyas yoluyla bize anlatabilir. Bu kısa ömürler içerisinde birçok sağlık problemi yaşarken bile Allah'ı ne kadar kolay unutuyoruz. Yaşam süresinin sağlık problemlerini en alt seviyelerde yaşayacağımız biçimde 2 katına çıktığını düşünürsek, ayetteki ölümle ilgili bize Allah'ı hatırlatacak sebep ortadan kalkmasa da minimize hale gelmiş oluyor. Bir başka ütopik öngörüden daha bahsedelim. Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Hollywood'un ünlü aktörlerinden Robin Williams'ın başrolünü üstlendiği Robot Adam filminde işlenen ilginç bir teori göze çarpıyor. Bilindiği üzere Hollywood öngörüleriyle meşhurdur. Ya da zaten olacak olanı haber vermesiyle. Filmde ileri teknolojiyle üretilmiş ve yapay zekaya sahip bir robot olarak karşımıza çıkan kahramanımız, ilerleyen süreçte insanlarla benzer duygular hissettiğini anlıyor ve tam bir insan olmak için çeşitli operasyonlar geçiriyor. En sonunda kanlı canlı bir robota dönüşüyor. Filmin son sahnesinde yaşlandığı da görülüyor. Gelin bu bilim kurguyu biraz daha ileri taşıyalım. Sadece bir saç telinden biyolojik robotlar üretmek sizce mümkün mü? DNA'dan insan kopyalamak anlamına gelen bu yöntem yapay zeka ile yaşayan ancak ruh barındırmayan bedenlerin her yeri kaplaması anlamına geliyor. Yeni tanıştığınız birinin gerçek bir insan mı yoksa robot mu olduğunu anlayamadığınız büyük sanal yanılgıların yaşanacağı bir devirden söz ediyoruz. Ölen bir yakınınızın bedeninden elde edeceğiniz bir doku parçasıyla kısa bir sürede kopyalandığını düşünün. Öldüğünü bildiğiniz kişi tüm görsel özellikleri ve bedensel varlığıyla kapınızı çalıyor. Öyle ki sevdiği yemekten güldüğü espriye kadar aynı özellikleri taşıyor. Çünkü DNA'dan üretildi. Böyle bir teknolojinin sağlayacağı en önemli kazanım yakınlarınızı kaybettiğinizde onların yerini tam olarak doldurmasa da acılarını hızlı şekilde hafifletmek ve kolayca unutmanızı sağlamaktır. Yine bu yöntemle aşkından deliye döndüğünüz karşı cinsin bir saç teliyle kendinize has bir harem kurabilirsiniz. Biz insanlar korktuğumuzda, hastalandığımızda, ölümün soğuk yüzüyle karşılaştığımızda acziyetimizi hatırlar ve bunu yüce bir varlığa olan inancımızla gidermeye çalışırız.
Korkuların, hastalıkların ve ölümün kol gezdiği çağımızda yaşayan, ölümün varlığından haberdar olduğu halde kısacık ömründe bile Allah'ı bu kadar çok unutan insanın bu imkanlara ya da benzerlerine sahip olduğu bir devirde kendisini yaratanı unutması çok daha muhtemel görünüyor. Öyle bir unutma ki yeryüzünden Allah'ın ismi siliniyor ve kıyamet saati yaklaşıyor. Yeryüzünde Allah diyenler kalmadığında kıyametin kopacağını bildiren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin birilerine göre bilmesinin mümkün olmadığı kıyamet alametleri son safhaya dayanıyor. Sonuç olarak bu söylediklerimiz gerçekleşir veya gerçekleşmez bilemiyoruz. Gerçekleşse bile görmeye ömrümüzün yetmeyeceği aşikar. Amacımız komplo teorisi ya da kehanet üretmek de değil. Sadece bir derdimiz var. Kısıtlı insan aklıyla neler hayal edebiliyoruz? Oysa Allah bizim hayal dahi edemeyeceğimiz sonsuz ilme sahip. İnsanların ışınlanabildiği, uçabildiği, bedava enerji elde edebildiği, sağlık problemlerinden ve ömür kısalığından büyük ölçüde kurtulduğu, bugün mucize sayılabilecek her şeyin sıradan insanların da elinde gerçekleştiği bir devirde Allah'ın kendini insanlara hatırlatması için sakladığı en geçerli mucize belki de herkesin gözünün önünde gökten bir peygamber inmesidir. Yani biz Kur'an'ın ve Hazreti Ebubekir'in diliyle diyoruz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne söylüyorsa doğrudur. O geçici hevesle konuşmaz. Onun söylediği ancak ve ancak vahiydir. Bizler de Hazreti Ebubekir gibi sadık olma gayretindeyiz. Biz gaybtan bir haber vermiyoruz. Ancak gaybı yalnızca Allah bilir diyerek onun seçkin kullarına gaybtan haber vermesini de yasaklayan, gayb kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere sesleniyoruz. Zihninizdeki putlara Allah ismini vermeyin. İhtiyacımız olan aydınlığa, hala inancını yitirmemiş bilim insanlarının ve bu sayede tüm insanlığın zihninde ampuller yakarak ulaşabilmeyi ümit ediyoruz. Olur ya, belki de bizim hayalperest olduğumuzu kanıtlamak için çıktıkları yolda bizim hayallerimizin de ötesinde bilim üretirler ve insanlık topyekün kurtuluşa koşmaya başlar. Sadıklardan olabilmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.